bu kadar çok ürün sunulması insanların karar verebilme mekanizmasını paralize ediyor. Ve gerçekten bu kadar çok ürünü anlamlandırabilecek bir fark da yok bu ürünler arasında. Şu an sistemin bizden beklediği şey her şeyi hepimizin çok fazla kullanıyor olması. Burada bir sıkıntı var. İçinden gelen bir istekten değil de dışarıdan gelen bir baskı nedeniyle daha fazla tüketmeye itilmemiz var. Kozmetik sektörü gereksiz büyüdü. Bunun küçülmesine öncülük edecek bir şirket kurmayı hayal ediyorum dedim. Topluluklar olarak elimizdeki en büyük güç satın aldıklarımız. Hani benim aldığım bir şeyle değişmez, benim yemediğim etle değişmez, benim kullanmadığım kremle değişmez diye düşünüyoruz ama bu toplu bir hareket haline geldiği zaman bunlar anlamlı. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Grid sunar. Ben Pınar Akıskaloğlu, Londra'da yaşıyorum. 8 senedir ailemle birlikte. İş dünyasını çok seviyorum, ticareti çok seviyorum ama istiyorum ki iş yaparken gezegenimizi, toplumumuzu hatırlayarak iş yapalım. Daha adil bir iş düzeni kuralım istiyorum. Bunun için örnek olmasını hayal ettiğimiz bir şirketim var. Ben kariyerime bir sivil toplum örgütünde başladım, Isaac diye. 7 sene böyle bir organizasyonda çalıştım. O yüzden onun getirdiği bir dünyaya hizmet etme, ayrıcalıklarımızı doğru şekilde kullanma nosyonunu sivil toplum örgütünde kazandığımı düşünüyorum. Daha sonra kurumsal hayata geçtim çünkü biraz da bu çarklar nasıl dönüyor, bizi destekleyen şirketler bu kaynağı nasıl yaratıyorlar onu anlamak istedim. Ben aktivist bir insanım, iş aktivistiyim. İnsanların beğenmedikleri bir düzene karşı bir araya gelip birlikte mücadele etmesine, aktivizm ruhuna inanıyorum. İstediğimiz, hayal ettiğimiz dünyaya örnek bir şirket kurmak istiyoruz. Ve istiyoruz ki başarılı olsun ki gösterebilelim yani. Böyle de bir yol var, bunu da tercih edebilirsiniz. Hızlı tüketim ürünleri kurumsal kariyerime başladığım dönemde popüler bir alandı. Sektörü yukarı doğru çıktıkça, daha güçlü pozisyonlara geldiğince farklı açılardan da tanıyorsunuz. Daha büyük resimde neye hizmet ediyorum sorgulamasıyla bir kere karşılaşınca ne yazık ki o geri alması çok zor bir yolculuk. Kendi çocukluğumda ilk saç kreminin çıktığı yılı hatırlıyorum yani 1980'li yıllarda. Saçım biraz daha yumuşak oldu. Yüzüme işte krem sürdüm biraz daha nemlenmiş oldu gibi. Böyle hani ufak ufak gerçekten insanların biraz daha iyi hissetmesini sağladığımız bir dönem vardı bu sektör içerisinde. Ama sonra hiç küçülmüyor yani kişisel bakım sektörü sürekli büyüyor ve diyorsunuz ki hani sonu gelmiştir artık yani saçımızdan ayağımıza kadar her yerimize bakılacak şey var, ürün var ama bitmiyor. O zaman başka bir hikaye ortaya çıkıyor. Mesela ben genelde kaş örneği veriyorum. Mesela kaşlarımız bir şey yapmıyorduk yani. Şimdi 6 tane ürün kullanıyorsunuz yani kaşınızın sağlıklı olması ve bakımlı olabilmek adına. Yani böyle bitti zannediyoruz hikaye hiç bitmiyor. Sonra işte gençlerin hedef alınması. Mesela işte saç boyası kategorisini yönettiğim bir dönem var. Saç boyası kategorisini yönetirken hedef kitleniz genelde işte saçı beyazlamaya başlamış insanlardır. Sonra işte insanlar saçını da renklendirsin gençken. Tamam, okey onu da yapsınlar. Sonra işte genç kızlar kalıcı olmayan boya yapalım. Çocuklar derken bir anda böyle sürekli pazarımızı genişlettiğimiz bir yere geldi. Sanıyorum o işte genç kızlara yönelik hani boya çıkartma konusu falan da yine bende böyle bir uyanış yaratma dönemi. Yani tak fikri de çok basit bir fikirle başladı. Bu kadar çok ürün sunulması insanların karar verebilme mekanizmasını paralize ediyor. Ve gerçekten bu kadar çok ürünü anlamlandırabilecek bir fark da yok bu ürünler arasında. Yani bizim kendi şirketimizin portföyünde binlerce şampuan vardı. Ama binlerce formülümüz yok yani. Bir tanesinin kokusunu değiştiriyorsun, bir tanesinin yapısını değiştiriyorsun. Ambalajını değiştiriyorsun ve bu sürekli yeni ürün çıkartma hevesi de gerçek inovasyonun önüne geçiyor. Gerçekten anlamlı olan ürünleri sattığımız yani bir fonksiyonu olan, bu insanların kullanmasının buna mantıksız diyemeyiz dediğimiz yerde durduğumuz kadar ürün sunan ve her kategorideki en iyi formülü sunduğumuz bir şirket kursak ya
gibi bir fikrim vardı. İngiltere'ye taşındığımızda ben ilk 2 sene Oxford Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldım. Orada da bir girişimcilik programı vardı. Oxford Üniversitesi de böyle işte ne bileyim toprağın yapısını değiştirmeye çalışanlar, işte uzayda elektrik üretmeye çalışan falan insanların olduğu bir dünya. Benim de iş fikrim ya bir tane çeşit şampuan olsa ya gibi bir iş fikrim var. Kozmetik sektörü gereksiz büyüdü. Bunun küçülmesine öncülük edecek bir şirket kurmayı hayal ediyorum dedim ve ciddiye alındı. Hocaların, sektör uzmanlarının ve sınıftan arkadaşlarımla beraber bir sene bunun üstüne düşündük, konuştuk nasıl bir şirket kurabiliriz diye. Ve ben de kolları sıvadım. Eski çalışma arkadaşlarımdan birkaç kişinin de katılmasıyla beraber TAK'ı kurmuş olduk. Tak teşekkür ederim demek İskandinav dillerinde. İskandinavların bu işte sadeleştirilmiş yaşam felsefeleri var. Başka ifade ediyorlar. Hygge, Huga. Oradan ilham aldık aslında, yani böyle sadeleştirilmiş, sakin düşünerek alışveriş yapabilme, böyle bir platform kurabilme hayali. O yüzden ismimiz de oraya bir gönderme olsun istedik. Tak aynı zamanda İngilizce'de de Taken Care Of'un kısaltılmışı. Yani biz senin adına bu ürünleri üretirken işte onların ayak izini doğru şekilde üretilmiş olduğunu senin adına bundan emin oluyoruz. Oraya da bir gönderme yapsın istedik. Bir de ben böyle bir fiil olmasını hayal etmiştim TAK'ın. Hani böyle işte Googling, Ubering gibi işte sen işte hangi kremi kullanıyorsun diyenlere ben onu taklıyorum diyebilmelerini hayal ettik yani insanların. Temel kişisel bakım ürünleri üretiyoruz TAK'ta. Yani işte diş bakım ürünleri, nemlendiriciler, işte güneş koruma, yıkama, vücut şampuanı, saç yıkama ve nemlendirme gibi böyle aklınıza gelebilecek herkesin deodorant, herkesin dolabında olacağını düşündüğünüz temel ürünleri üretiyoruz. Üreticilerimizle birlikte geliştiriyoruz formülleri. Kendimize ait formüllerimiz de var, üreticilerimizle ortak geliştirdiğimiz formüller de var. Yani biz üreticilere gidip şöyle söylüyoruz, elinizdeki en iyi formülleri bakalım, üstünde konuşalım. Biz bunun üstünden bir pazarlama hikayesi devşirmek istemiyoruz. O yüzden hani bize en sade haliyle, en az içerikle üretebileceğimiz formülü verin diyoruz ve bu prensiple çalışıyoruz. Yani anlamsız hiçbir şeyin olmaması ve bir manipülasyon olmaması ürünlerimiz içerisinde, yani böyle mucize vaat etmemesi bizim ürünlerimizin temel prensibini oluşturuyor. Böyle diş macunumuz geri dönüştürülebilir. Plastikte de diş macunlarımız var. Bunları zaten geri toplayıp geri dönüştürüyoruz. Ama böyle tamamen plastiksiz güzel bir alternatifimiz var. Diş macunu tabletleri. Bu mısır nişastasından üretilmiş bir pakette geliyor. Sonra böyle alüminyumdan şeylerimiz var. Tinlerimiz, bunun içindeki tabletleri bunun içine boşaltıyoruz. Çünkü diş macunları geri dönüştürülemeyen plastikte üretiliyor genellikle. Bizim de diş macunumuz var. Geri dönüştürülebilir plastikte üretiyoruz. Yani şöyle bir pazar düşünün. Kullandığımız, annemizin, babamızdan, çocuklarımızın kullandığı bütün diş macunları hala şu an dünyada bir yerde. Yani ve bir şekilde geri dönüştürülemiyor bunlar. En iyi ihtimal yakılıyor olması gerekiyor. Çok acı. Yani bizim bütün konsantrasyonumuz dünyadaki ayak izini azaltabilecek ürünler üretebilmek. Gurur duyuyoruz ürünlerimizle yaptığımız işte, ama bizim asıl varoluş amacımız insanları manipüle etmeden bu ürünlere ulaşmalarını sağlayabilmek. Bütün web siteleri, e-commerce siteleri girdiğiniz anda size daha fazla ürün satmak için dizayn edilmiş durumda. Bunlardan tamamen arındırılmış barışçıl alışveriş platformu dediğimiz bir platformumuz var. Girdiğinizde ürünlerin fonksiyonu neyse onu söylüyoruz. Bir mucize vaat etmiyoruz. Çünkü bu konudaki samimiyetimizi müşterimize göstermek istiyoruz. Yani biz onları böyle manipüle ederek kısa dönemli bir mutluluk vaadinin içerisinde olmak istemiyoruz. Çünkü bu zaten haz dünyası. Böyle bir çöplüğe dönüştürüyor dünyamızı. Ve biz alternatif dünya hareketi bir parçası olmak istiyoruz. Biz kendi ekosistemimiz içerisinde adil bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Yani fabrikada üretici işçiler mutlu mu? Ürünlerimizi dağıtan kişiler hangi şartlar altında çalışıyor? Kendi ekosistemimizde insanları mutlu edemeden insanları mutlu edeceğimize inanmamızın saflık olacağını düşünüyoruz. O yüzden hani burada bir çerçevemiz var. Bizimle benzer evrensel değerleri paylaşan perakendecilerle çalışmak istiyoruz.
Onlar da genelde böyle çok büyük çaplı perakende olmuyorlar. Topluluklar olarak elimizdeki en büyük güç satın aldıklarımız. Hani benim aldığım bir şeyle değişmez, benim yemediğim etle değişmez, benim kullanmadığım kremle değişmez diye düşünüyoruz ama bu toplu bir hareket haline geldiği zaman bunlar anlamlı. Alışverişin rengi değişti. Şu anda tamamen işte sosyal medya üstünden satış yapıldığı bir döneme geçtik. Şimdi burada satışı kimler yapıyor? İşte influencerlar yapıyor. Dermatologları dinlemiyoruz ama işte cilt bakım üzerine sürekli her gün içerik üreten, bu konuyla ilgili hiçbir eğitimi olmayan kişileri dinlemeyi ve onların önerdiği ürünleri almayı tercih ediyoruz. Kişisel bakım dediğimiz şey bir bütün mesela. İşte diş ipi çok kritik bir ürün. Diş ipi kullanmayan insan C vitamini serum kullanıyor mesela. Psikolojimizle oynanıyor. Yani öncelikle bir eksik hissettirmemiz gerekiyor. Daha genç gözükmen lazım, daha güzel gözükmen lazım, daha fit olman lazım, daha güzel giyinmen lazım, sürekli değişik giyinmen lazım. Her zaman aynı şeyleri mi giyiyorsun diye sürekli bize bir eksik hissettiriliyoruz önce. Eksik hissettiğimiz anda da karşımıza bir anda 8 adımlı ürün, yeni kıyafetler çıkıyor ve eğlence diye bunu yapıyoruz. Çok ciddi bir maliyet. Şimdi insanların geliri artıyor mu dünyada? Artmıyor. Yaşam koşulları zorlaşıyor değil mi? Nereden geliyor peki bu para? Yani borçlanmayla geliyor ya da kültürel yapılabilecek tüketimin yerine geçiyor. Yani gitmediğin tiyatro yerine C vitamini serum alıyorsun. İşte gidemediğin konserin yerine işte gözaltına beyazlatıcı krem kullanmayı tercih ediyorsun. Sürekli tüketim bir üstünden bir haz dünyasında mutlu olma çabası. Mutlu da olunamadığı için sistem sürekli kendini devam ettirmek zorunda kalıyor. Ve ne yazık ki daha entelektüel ve eğitimli kitle olarak bu kötülüğe yeterince kötü diyemiyoruz. Yeni nesle alternatif üretebilmek zorundayız. Yani orada bir vaat var. Onun karşısına ne vaat koyduğumuzu çocukların, gençlerin anlayabileceği şekilde ifade edebilmek ve bu iklim hareketini, işte sosyal adaleti daha seksi ve daha eğlenceli hale getirmekle yükümlüyüz diye düşünüyorum. İnsanlar iyi hissetsinler diye 20 tane kişisel bakım ürünü kullanıyorlar. Ne oluyor? Sonra o şeyler çöpler. Biz topluyoruz bu arada takla. İşte bittiği zaman müşterilerimiz bunları içine geri koyuyorlar. Boş ambalajları. Paketlerin içerisinden bize ücretsiz gönderebilecekleri bir geri gönderme etiketi çıkıyor. Etiketi yapıştırıyorlar. Post ofise veriyorlar. Bize geri geliyor. Biz de onları geri dönüştürüyoruz. Biz bunu toplarken bazen böyle büyük global oyuncuların ürünlerini de koyuyor insanlar. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunlar nasıl olsa dönüştürüyorlar, bunlara da bir baksınlar diye. Çöplerini bize gönderiyorlar. Sahip çıkması lazım. Büyük şirketlerden bunları talep ediyor olmamız lazım. Bu ürünü kullanıyorum, sen de bunu üretiyorsun. Sonra hani işimiz bitti, teşekkürler değil yani. Bunun dünya nasıl bir atık bıraktığını, bunların ne şekilde yönetilmesi gerektiğini, bu işleri yöneten, domine eden şirketlerin düşünüyor olması gerekiyor. O yüzden biz çok önemsiyoruz. Bazen kendinden bile ya işte saçını boyamayacak mısın? İşte yüzüne birazcık şey versene, renk versene. Yani üstümüzde tabii ki sürekli böyle bir şey oluyor, baskı oluyor. Ama sanki daha farklı rol modellere ihtiyacımız var. Yani biraz böyle insanların benim prensiplerim neler? İşte ne bileyim çocuğunuz varsa çocuğuma nasıl örnek olmak istiyorum. Ne benim için önemli ne benim için değil. Bunlara karar vermek lazım. Kozmetik, makyaj yapmak, mesela sanatçı, yaratıcı insanlar daha fazla kullanıyor olabilirler bu ürünleri. O da okey. Ama şu an sistemimizden beklediği şey her şeyi hepimizin çok fazla kullanıyor olması. Burada bir sıkıntı var. İçinden gelen bir istekten değil de dışarıdan gelen bir baskı nedeniyle daha fazla tüketmeye itilmemiz var. Gelecek nesiller o kadar hafife almamak gerektiğini de düşünüyorum. Çok yakın dönemde daha sadeleştirilmiş, daha az akıllı bir telefona geçiş yaptım. Ve buradaki ilhamım bu yönde sosyal medyayı tümüyle reddeden genç insanların bu konuda oluşturdukları gündem nedeniyle böyle bir şeyden haberim oldu. Yani daha iyi örneklere ihtiyaçları var. Umut verecek şirketlere, umut verecek
sivil girişimlere ve umut verecek insanlara, yani ebeveynlere, büyüklere ihtiyaçları var. Prensipleriyle yaşayabilen, bu böyle dalgaların içerisinde kaybolmayan insanları görmeye ihtiyaçları var. Yani aslında gençler için ne yapacağıza gelene kadar önce kendimiz için ne yapacağız ki doğru model inşa edelim.